işaretlerimiz nedir? Bemol, diyez veya çift diyez tayin ediyoruz veya çift bemol veya işte bunları arızalı hallerden tekrar bir daha natural haline döndüren bekar. Bunlara değinelim ve açıklamalarını şöyle hızlıca anlatayım. Bemol önüne geldiği notayı yarım ses kalınlaştırıyor. Şimdi tabii ki yarım ses algısını bilmeyen arkadaşlarımız olabilir. Çünkü aralıklardan hiç bahsetmedik. Ve aralıklarda gitar dersinin icrasına geçtiğimizde gamlarda bahsedeceğim aralıklardan. Tam ses, yarım ses gibi kelimelerden. Sadece terim olarak şu anda biraz ezbervari bir ders olmuş oluyor. Ve ikincisi bemol, diyez ve natürel işaretleri kağıt üzerinde de tabii ki önemli de enstrüman üzerinde daha önemli. Enstrümana icraya geçtiğimizde bu kelimelerden çok fazlasıyla bahsedeceğiz yani. Sadece şu anda açıklamalarını öğreniyoruz. Ne dedik? Tekrarlıyorum. Bemol önüne geldiği notayı yarım ses kalınlaştırıyor. Çift bemol de tam ses kalınlaştırmış oluyor. Yani diğer ana notaya gelmiş oluyoruz. Diyezde ise bemolün tam tersi ne yapıyor? Önüne geldiği notayı yarım ses inceltmiş oluyor. Çift diyezde tam ses inceltmiş oluyor. Tanine de diyoruz, onun ismine dedik. Natürel ise, natürelde arıza almış notayı, arıza almış derken yani bozuk anlamında değil. Natürel, doğası değişmiş diyelim. Natürel notadan bemole veya diyeze geçmiş nota olarak arızayı ifade edelim. Arıza almış notayı tekrar da bemollükten ya da diyezlikten natürel hale, bekar hale getirmiş oluyor. Bunların işaretleri şu an ekranlarımıza geldi arkadaşlar. İşaretlerinden bahsedelim ve donanım diye ufak bir ayrıntı var. Hemen ondan bahsedelim. Sol anahtarımız var. En baştan başlıyoruz. Sol anahtarımız var. Şu şekilde bir işaretimiz var. Telefonlarımızdaki kare işaretine benzer diyebiliriz. Buna diyez diyoruz. Yanında 2 ve 4 rakamı var. Dedik ya usul konusunu bir dahaki derste anlatacağız. Usul konusunda bu 2 ve 4 rakamına değineceğiz. 2 dörtlük anlamında bu usul rakamıdır. Ve hemen yine ikinci ölçümüzün fa notasında ise şöyle kareye benzer ve yukarıdan aşağıdan çizgileri olan bir işaret var. Bu da natürel işaretimiz. Üçüncü ölçümüzde bemol işaretimiz var. B'ye benziyor. Küçük B'ye fakat biraz da dikey bir şekilde bir B bu. Yine üçüncü ölçümüzde bir natürel işaretimiz var. C notamızın yanında. Şimdi burada değineceğimiz esas şey donanım. Yani nota yazım kuralı içerisinde bemol, diyez nasıl okunur bunlara değinelim. Çünkü diğer işlemlerini enstrümana geçince öğreneceğiz. Donanım dediğimiz nedir? Donanım sol anahtarı ile 2 dörtlük yazan usul rakamının arasına yazılan arıza işaretine donanım diyoruz arkadaşlar. Bu bize neyi ifade ediyor? Buraya yazılan arıza işareti o portadaki bütün notaları ilgilendirir. Yani bütün notaları bemol yapar veya bütün notaları diyez yapar. Buradaki örneğimizde biz ne yapmışız? Fa çizgisinin yani portenin 5. çizgisinin üzerine bir diyez işareti atmışız. Bu da şu anlama geliyor. Porte bitene kadar bu mutlaka portenin içerisindeki bütün fa'lar diyez olacak. Yani aksi bir natürel veya işareti zaten ikinci ölçüde onu yaptık. Aksi bir işaret gelmediği sürece bütün fa'ların diyez olacağını söylüyor. Aynı zamanda gitar konusunda, gitar derslerinde gam konusunda bunu çok fazla inceleyeceğiz. Majör ve minör konularında donanım karşımıza çok sık çıkacak. Evet, dedik ki bütün fa'lar diyez olacağını, port üzerindeki bütün fa'ların diyez olacağını söylüyor. Şimdi hatta ufak bir nota çalışması olarak da şurayı okuyalım beraber. İlk kümemiz, artık kümenin ne demek olduğunu da biliyoruz. Notalarımızın kaçlık olduğunu da biliyoruz. İlk notamız re ve 8'lik notamız. İkinci notamız yine re ama 16'lık. Üçüncü notamız da mi 16'lık. Üçünü birleştirmişiz. İlki 8'lik, diğer ikisi 16'lık olduğu için ilki nedir? Yarım vuruş, diğerleri de çeyrek çeyrek vuruş olacak. Toplamına bakılırsa da bir vuruşta bu küme bitecek. Yani re, re mi. Hem de nota okumaya yavaş yavaş bu dersten de geçmiş olacağız. Re, re mi dedik. Fa, re, mi, do.
diğer kümemiz. Burada herhangi bir alterasyon işaretimiz yok. Fakat dikkat edeceğimiz bir noktamız var. Fa, re, mi, do derken fa'nın diyez olduğunu nereden anlıyoruz? Yanında bir işaret yok ama ne dedik? Donanımdaki işaret, yani fa'ya diyez koymuştuk. Bütün fa'lar diyez olacaktı. Donanımdaki diyez işareti bu ölçü içerisindeki fa'yı diyez yapmış olacak. Okurken ve icra ederken bu fa diyez olarak basılacak. Geçiyoruz ikinci ölçüye. İkinci ölçümüzün ilk kümesi re, re, fa. Tabii ki yine re, re, fa derken son okuduğum fa yine donanımdan etkilenecek. Yine diyez olacak. Diğer kümemiz ise, ikinci ölçümüzün diğer kümesi ise fa, sol, mi, re. Ama bir şeye dikkat ediyoruz. Oradaki fa'nın önüne natürel işareti gelmiş. Yani diyor ki o fa ve ölçü bitene kadar olan diğer fa'lar, ki burada örnekte bir tane fa'ya koymuşuz ama eğer ki birkaç tane daha ölçü bitene kadar fa olsaydı onlar natürel okunacaktı anlamında. Geçiyoruz şimdi üçüncü ölçümüze. Üçüncü ölçümüzde si'nin önünde bemol var. İkinci si'mizin önünde ise natürel var. Kümemizi okuyorum. Si, si, do. Yine 8'lik ve 2/16'lık tartımımız. İlk si'miz bemol basılacak. İkinci si'miz ise natürel basılacağını ifade ediyor. Diğer son kümemiz, yani üçüncü ölçümüzün son kümesi de diyor ki re, si, do, la. Burada bir şeye dikkat ediyorum. Re, si derken o si'yi ben hangi si olarak basacağım? Çünkü ilk si'm o ölçüden basıyorum. Üçüncü ölçüden basıyorum. İlk si'm bemollü. Fakat ikinci si'min önüne natürel geldiği için son kümemdeki re, si derken ki si de yine natürel olacak arkadaşlar. Evet, bunlar belki karışık konular gelebilir ama çalıştıkça inşallah daha güzel bir şekilde bunlar anlaşılacak. Tekrar aynı şeyi tekrarlıyoruz. Ne diyoruz? Bunlar çok fazlasıyla karşımıza çıkacağı için bir videoda veya 5 videoda öğrenilmezse mutlaka ilerleyen zamanda bizim beynimize aşina olacak.